Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpim 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ihraç fazlası ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 7. Yani her model 9 ilmekten oluşacak. Sonuna 7 ilmek ekleyeceğiz en sonunda. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım şu şekilde. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Şöyle göstereyim ilmeklerimi de 2, 4, 6, 8, 9. 9 bir model için 2, 4, 6, 8, 9 ilmekte bir model için sonuna da 7 ilmek ekledim. 2 model üzerinden anlatacağım. Eğer siz lastiğin üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım ördüğüm ilmeğin. Burada bir kesme işlemi yaptık. Daha öncesinde artırma yapmıştık. 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model, bakın şöyle. Modeli bir kez kurmuş olduk. Daha sonra yine 1, 2, 2 ilmek ters. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 2 ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Yani sola doğru burada bir kesme işlemi yaptık. Öncesinde artırma yapmıştık. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Kenarda 5 ilmeğim kaldı. 2 ters. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Yine 2 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Bu modelin arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor. Yani örgümüz boyunca arka yüzünde ters öreceğiz. Evet, şöyle sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şöyle göstereyim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2. 2 ilmek ters ördüm. Bu 2 ilmeğimiz haroşa oluyor. Hep ters örülüyor yani. Sıradaki ilmeğimi, şu düz olan ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bu bir ilmekte selanik yapıyoruz. 2 ilmek ters. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra şu kesme ilmeğime geldim.
Önce bir artırma yaptım. Bu ilmeğimi de örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Sola doğru kesme işlemi yaptım. Burada bir düzüm kaldı. Onu da ördüm. Devamındaki 2 ters örüyorum. 2 ilmeğimi. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Yine 2 ters. Bu ajurun üstündeki ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki kesme işlemi yaptığım ilmeği örmeden aldım. Daha sonra bir düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden geçirdim ve bıraktım. Devamında bir düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 2 ters ilmek. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızı da ters örerek tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum yine. Daha sonra şu düz olan ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Devamında 2 ters ilmek. Daha sonra geldik şu 4 ilmeğe. Şimdi 1, 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şu kesme yaptığım ilmeğe geldim. O ilmeği örmeden alalım. Daha sonra devamındakini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek. Bir ilmek örmeden alalım. Yine 2 ters ilmek. 1, 2 ilmek düz ördüm. Öndeki ikisini düz ördüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm ve örmeden aldığımı da üzerinden geçirerek bıraktım. Kesme işlemi yaptım burada. Devamında 2 ters ilmek, 1 örmeden alalım. 2 ters ilmek. Örelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Sıra sonuna kadar devam edelim ters örerek. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Model şöyle ilerledikçe tabii ki kendini gösterecek. Hemen bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Buradaki işlemimiz değişmiyor. Bir sonrakini örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmek sonra ters ördüm. Geldik şu 4 düz ilmeğe. Bir artırma yaptım. Bir sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek ters örelim. Şu haroşaları yapıyoruz bakın.
Bir ilmek örmeden alalım. 2 ilmek ters örelim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmek, 1 ilmek örmeden alalım. Yine 2 ters ilmek örelim. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet, ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Daha sonraki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek ters. Daha sonra şu ajurlu ilmeğin üzerindekini düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki kesme ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Burada kesme işlemi yapmış olduk. Devamındaki bir düz ilmeğimizi de yine düz olarak ördük. 2 ters, 1 ilmek örmeden alalım. Yine 2 ters ilmek örelim. Bu ara modelimiz. 4 düze gelince birinci düzümü ördüm. Bir artırma yaptım. İkinci düzü örmeden aldım. Üçüncüyü düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim ve bıraktım. Son ilmeğimi de yine düz ördüm. Devamında 2 ters, 1 ilmek örmeden alalım. 2 ters ilmek örelim. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Şu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek ters, 1 ilmek örmeden alalım. 2 ilmek ters örelim yine. Evet. Geldim şu 4 düz olan ilmeğe. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Kesme yaptım. İlmeğe geldim. Bunu örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Yine ara modelde 2 ters, 1 ilmek örmeden alıyoruz. Şu düz olan ilmeği yine 2 ters örüyoruz. 4 düze gelince 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırma yaptım. Sıradaki kesme yaptığım ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim ve bıraktım. Devamında 2 ters, 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modelimiz 6 sıradan oluşmakta.
İlmek sayımızda her model 9 ilmekten oluşuyor. En sonuna 7 ilmek ekleyeceğiz. İlmeklerimizi tamamını aldıktan sonra 7 ilmek sonuna ekleme yapacağız. Evet. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay ve zevkli bir model. Bir de ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bunu da lastik üzerine hazırladım şöyle. Bunda da hazır lastik uyguladım. Kanalımda var bu lastiğin yapımı da. İsterseniz linkini bırakabilirim. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Arka yüzü gayet güzel. Şöyle temiz bir görüntüsü var. Bu modelin altına istediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz. Haroşa lastik de yapabilirsiniz. Bakın aralarda haroşalarımız olduğu için altta da kullanabilirsiniz. Ama bu lastiğe de gayet güzel oldu ve yakıştığını düşünüyorum. Evet, bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, pamuklu iplerle yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz, bütün projelerinizde. Güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.